Nasılsınız dostlar, iyi misiniz? Merhaba Ege, Elanur, selamlar Semra Karabaş, Mehmet merhaba, Naile de geldi. Teşekkür ederim. Sevinç, Seha merhaba, Özlem, Alketa, Ayme 61, Zeysan, selam, Pakistan, Melahat Veliyeva, Sevda Gün, Sevda Ekberova. Ya Onur Akay'ın önemli bir işi çıktı arkadaşlar. Sevgili Onur Akay, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı malumunuz. Edremit'te bir tören düzenleniyor. Akşam bir resepsiyon veriliyor ve o resepsiyonda Onur Akay'ın sahneye çıkması isteniyor. Edremit ilçesinin kaymakamı, belediye başkanı, ileri gelenleri bu davette Onur Akay'ın Türk Sanat Müziği konseri vermesini istiyorlar kendisinden ve öğleden sonra da provaya çağırıyorlar onu yetkililer, ilgililer. Onur Akay aradı ve hepinize çok selamı var. Çok özür diledi. Böyle bir görev verildiği için kendisine canlı yayın bugün katılamayacağını söyledi. Tabii ki son derece haklı, mantıklı bir nedeni var. Bugün Zafer Bayramı Türkiye'de. Yurt dışından bizi izleyen çok sayıda izleyici var. 30 Ağustos bizim ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı, ülkemizi işgal eden düşmanlara karşı zafer kazandığı gün, meydan savaşını kazandığı günün yıl dönümü bugün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük eden günlerin birisi bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos'ta 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ve onun silah arkadaşları düşmanlara karşı büyük bir zafer elde etmişlerdi ve onun yıl dönümünü bayram olarak kutluyoruz. Onur Akay da bu bayramda sahneye çıkması için devletin ilgili kurumlarından davet aldığından dolayı bugün bizimle olamıyor arkadaşlar. Buba, merhaba Buba Atensova, Bulgaristan'dan katılıyor, hoş geldin. Sinan Karlıtepe, Serena gibi olmasın, yine ben demesin diyor. Kimin için söylüyorsun anlamadım. Stoak onu evet, Stoak, Onur Bey annesiyle çok yakında oturuyor. Fatma selam abi, iyi yayınlar, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bilal Bey Kemal Mizaioğlu'yla oynamasını belki Mert onaylı sevdiği kadın kıskanıyor. Yani o konuyu konuşacağız birazdan. Miledi, merhaba Miledi, Gürcistan'dan yazıyor bize. Naile İmanlı, Roxera merhaba, teşekkür ederim. Nono, Irak'tan Nono, çok teşekkür ediyorum. Akile Kabaca, sadece yapımcıda değil suç, oyuncular da afra kabul etmeseydi. Elanur da burada. Milk de burada. Bence mantıklı diyor ve sizler de buradasınız. Çok teşekkür ediyorum her şeyden evvel benim yayınımı izlediğiniz için. Türkiye'den ve yurt dışından. Daha sonra da canlı yayın bittikten sonra etiketleri, altyazıları bekleyip kendi dillerine çevrilmesini bekleyip yayının sonra bizi izleyen, saatler sonra yine bizi izleyen takipçilerimize hepsine hoş geldin diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Dünyanın her tarafından bizi izleyen takipçilerim. Lütfen beğen yapmayı unutmayın. Lütfen abone olmadan izleyenler var aranızda. O arkadaşlar da abone olursa çok memnun olurum ve YouTube kanalıma lütfen yorumlarınızı da yazın, düşüncelerinizi her konuda yayınla ilgili beklerim arkadaşlar. Evet, Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri oldu. Abi dizisinde partneri oldu. O konuyu konuşacağız. Çok büyük eleştiri var. Aradaki yaş farkından dolayı
24 yaş fark var Kenan İmirzalıoğlu'yla Afra Saraçoğlu arasında ve, hikâye gereği, senaryo gereği dizide aralarında bir gönül ilişkisi olacak arkadaşlar. O konuyu da biraz sonra size anlatacağım. Biraz sonra size, hikâyeden, eee, kimsenin bilmediği bazı gerçekleri anlatacağım. Vasif Sabanov, "Hoş geldin, o dizi tutmaz." diyor. Vasif Sabanov, Kenan İmirzalıoğlu babası yaşında adam diyor. Çiğdem Aslan Argun, nasılsın Çiğdem? Onur, anlattım demin. Sen geç geldin yayına. Onur bugün Zafer Bayramı olduğu için bir törende konser verecek ve onun provalarında şu anda. Pazartesi günü Onur Akay'la, yayınımızda beraber olacağız canlı yayında. Osman Ulusan herhâlde babası rolünde olacak. Hayır Osman. Değil, anlatacağım biraz sonra. Vazgeçme gibi şansı var mı Afra'nın Bilal Bey diyor. Biraz sonra konuşacağız. Persona Apelido, merhaba Bilal Bey. Afra'nın yeni bir projeye başlayacağı duyulması kalbimi kırdı. Bu da Onur Bey'in kaynaklarının Afra'nın hayatı hakkında hiçbir şey. Onunla alakası yok. Balotu Deniz, ne güzel kalpler, nazar boncukları. Angelico Berrios, Şili'den yazıyor. Angelica Şili'den. Hola, hola Angelica. Hola amigos. Ayma 61 ya ne olacak gerçek hayat değil ya bakmayın diyor. Öyle değil, o kadar basit değil. Selvin işi sağlam. Canlı yayın için torunlarımın yanından erken geldim diyor. Selvin hoş geldin. Hoş geldin. Çiğdem Aslan Argun, Afram. Frio Caliente, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına başka kimse yok mu? Çiğdem Aslan Argun. Ayça Sever diyor ki yurt dışından şu halimize baksalar bize gülerler. Oyunculuk bu. Oyunculuk Haluk Bilginer'le Halit Ergenç'le oynadı, oynamaz mı? Oynanır ama ne oynadığın önemli. Ne oynadığın önemli. Naile İmanlı, Boguslava, hi Bilal Bey diyor. Boguslava from Canada, hi. Hüseyin çok saçma. Ben de dizi çekmedi. Tüm film çekmesi dizi çekecek. Afra gelin. Banu Kavaş, Afra Mert. Evet arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum ben ve konulara geçelim. Konulara geçelim. Mesela Afra Saraçoğlu kiminle partner olabilirdi? Afra Saraçoğlu Boran Kuzum'la partner olabilirdi. Boran'la arasında yaş farkı daha mantıklı. Boran ondan 5 yaş büyük. Denizcan Aktaş'la partner olabilirdi. Ekin Koç'la olabilirdi. Alperen Duymaz'la çok yakışırlardı, olabilirdi. Bilal Yiğit Koçak'la çok yakışırlardı. Aralarında 2 yaş fark var. Değil mi? Keşke Mert Ramazan Demir'le olsa dediğinizi duyar gibiyim. Afra Saraçoğlu bu dizide avukat Çağla rolünde oynayacak. Biraz sonra bu konuyu etraflıca konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Tarçın hoş geldin yanıma. Tarçı Bey nasılsın? İyi misin? Tarçı Bey burada arkadaşlar. Tarçı Bey'i tanıyor musunuz? Tarçı Bey burada. Tarçı Bey burada arkadaşlar. Tarçı geldi. Tarçı cici bebek. Tarçın şu anda bahçede otları biçiyor. Bahçeyi tıraşlıyor bahçıvan. O yüzden evde yapıyorum ben yayını. Üst katta yapıyorum. Bahçede değiliz. Tarçın da bahçıvanın makinasının çıkardığı sesten çok korkuyor. Şu anda onun için kucağıma geldi. Çağırırım gelmez biliyorsunuz. Şu anda da kucağımda titriyor. Siz duymuyorsunuz ama bütün camları pencereleri kapattım. Dışarıdan bahçıvanın otları biçtiği makinenin sesi hala geliyor buraya az da olsa ve Tarçın duyuyor onu, korkuyor, titriyor. Tarçı cici bebek, korkma bir şey olmayacak. Cici Tarçı, güzel Tarçı, bebek Tarçı, korkma yavrum korkma. Tarçı cici bebek, Tarçı küçük bebek. Hadi bakalım. Evet ve Gökhan Özoğuz hepinizin sevdiği şarkıcı Athena Gökhan. Athena grubunun solisti. Kendisi
O Ses Türkiye, yarışmasında, müzik yarışmasında, ses yarışmasında jüri üyesi biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın yarışmasında ve Farah Zeynep Abdullah'la, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la aşk dedikodularına karışmıştı ismi. Şubat ayında ilk ortaya çıkmıştı. O zamandan beri de hep reddediyorlardı. Londra'da birlikte fotoğraflanmış olsalar bile oraya giden bir Türk turist tarafından fotoğrafları çekilmiş olsa bile hep reddettiler ilişkilerini. Ancak, bilenler biliyor onların ilişki yaşadığını. Hatta bazıları, Gökhan Özoğuz, bu sene evliliğini bitirdiğinde, 13 yıllık eşinden boşandığında bunun Farah Zeynep Abdullah, sebebiyle olduğunu da iddia etmişti. Eee, ve onların ilişkisi devam ediyor. Geçtiğimiz akşam arkadaşlar Farah Zeynep Abdullah'la Gökhan Özoğuz Fenerbahçe'de bir yemeğe gidiyorlar. Bir restorana gidiyorlar. Ancak tabii ki onlar tanınmaktan çekiniyorlar. Tanınacaklar. Fotoğrafları çekilecek. Sosyal medyada yine konu olacaklar. Yok işte aşk yaşıyorlar, yaşamıyorlar. Yine haberleri çıkacak ve bundan rahatsız olacaklar. Bunu önlemek için gittikleri bu restoranda, burası aslında bir, eee, kebapçı. Restoranla daha evvel konuşuyorlar telefonla. Bize diyorlar şeyde, garajda bir masa yapın, otoparkta bir masa yapın diyorlar ve otoparkta onlara yemek servisi yapılıyor. Otoparkta oturup yemekleri yiyorlar. Sanki otoparka gelip giden onları tanımayacakmış gibi. Ve otoparka, giren birileri de giden birileri arabasını park edip inen birileri de tanıyor ve fotoğraflarını çekiyor. Sosyal medyada çok ilginç bir görüntü. Otoparkta masa kurdurmuşlar, yemek yiyorlar. Böyle de bir ilginç haber. Bizim ünlüler çok şaşırtıcı haberlere konu oluyorlar arkadaşlar. Yurt dışından beni izleyenler, sizin ülkenizde de böyle gariplikler oluyor mu ünlüler dünyasında? Nursen merhaba. Mert'in Onur Akay bir kutlama için çağrılmış. Evet. Frio Caliente bilerek yapıyorlar diyor. Kamera gelmeyecek yere git diyor. Yok, bunu çeken, magazinci değil, vatandaş çekiyor. O restorana gelip yemek yiyen bir vatandaş arabasına binerken, inerken görüyor, tanıyor. Reyhan Aliyeva merhaba, merhaba. Ay Mert Ramazan Demirel'le Afra keşke bir filmde ya keşke. Martin ne kadar saçma değil mi Martin otoparkta yemek yemek? Bilal abi nasılsın? Tacın çok tatlı diyor Ege. Sağ ol canım. Elanur Nail'le biz Afram'ı beraber görmek istiyoruz diyor. Eee, Milk Afra her role başa çıkar. Oradan şüphemiz yok. Ondan şüphemiz yok. Bir yazı yazdım bu konuda. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisiyle Kenan İmirzalıoğlu'yla partner olmasını haberini aldıktan sonra bir yazı yazdım. Bilal Özcan official Instagram hesabımın storiesine girin. Oraya linkini ekledim. Oradan yazıya ulaşabilirsiniz. Bilal Özcan official Instagram hesabımın storiesinde linke ekledim. Bir de nereden ulaşabilirsiniz yazıya? Benim web sitemde yazı, internet sitemde. İnternet sitemin adı, web sitemin adı bilalozcan.com. Bilalozcan.com web sitemde bu yazı. Yazımın başlığı da Afra Saraçoğlu yeni dizisinden kaç lira aldı? Kaç lira alacak? İlginç bir yazı oldu. Okumanızı tavsiye ederim. Hande Birinci Serenay nerelerde Bilal Bey sizce? Serenay tatil yapıyor. Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız arkadaşlar. Hande Erçel havalimanında görüntülendi. Havalimanında kendisine mikrofon uzatıldı ve Hakan Sabancı ile ayrılığıyla ilgili soru soruldu Hande Erçel'e. Konuşmayacağım dedi. Bu konuda konuşmak istemiyorum dedi Hande Erçel. Neden ayrıldınız diye soruldu. Ve sonra Zafer Bayramınız kutlu olsun dedi kendisine soru soran muhabire.
Muhabir de "Peki bir ihanet mi söz konusu?" dedi. "Bir daha söylüyorum." dedi, "Konuşmayacağım ve teşekkür ederim." diye uzaklaştı gitti. Eee, Hande Erçel'in üzgün olduğu söyleniyor. Tabii kim olsa üzgün olur arkadaşlar. 3 yıl emek verdiği bir ilişki sona ermiş ve daha çok sıcak ilişki biteli daha 3-4 gün oldu. Kim olsa morali bozuk olur. Ama ben Hande Erçel'in kendisini toparlayacağına ve bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Hande Erçel'in yaptıkları ortada. Kendisi çok takdir ediliyor ve çok sektörde çok büyük ilgi görüyor. Çok teklifler alıyor. Hem dizi teklifleri hem film teklifleri hem reklam dünyasından teklifler alıyor. İşinin zirvesinde, mesleğinin zirvesinde. Dolayısıyla özel hayatındaki bu, başına gelen bu olay onun, iş dünyasındaki başarılarını etkilemez. Çünkü, kendisini her anlamda kabul ettirmiş bir, kişi, bir oyuncu, bir influencer, bir tanıtım, idolü, bir, uluslararası bir marka. Dolayısıyla Hande Erçel bu işten, bu uğradığı, üzücü özel hayat olayından, olumsuz bir şekilde, işlerine yansıyacak bir şekilde bir darbe almaz. Bu konuda benim fikrim böyle arkadaşlar. Yıldız Tilbe'ye Çeşme'de muhabirler Hande Erçel'le Hakan Sabancı ayrıldı. "Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" diye sormuşlar. Bizim sevdiğimiz şarkıcımız Yıldız Tilbe'ye. "A!" demiş, "Çok üzüldüm. Çok yakıştırıyordum ben onları." demiş. Üzüntüsünü dile getirmiş. Yıldız Tilbe de bizim sevdiğimiz isimlerden biri. Evet, dün ben yayındayken burada arkadaşlar, Hakan Sabancı'nın beni engellediği haberini almıştım. Biliyorsunuz yardımcım Tuğçe mesaj atmıştı. "Bilal Bey, Hakan Sabancı sizi engelledi." diye. Ben de çok üzüldüğümü söylemiştim. Vah vah vah, ne kadar üzüldüm. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Nasıl da dertlendim. Tüh, tüh. Vay bana, vaylar bana. Aman Hakan, yaman Hakan, bunu bana niye yaptın Hakan? Tabii, latife bu, tabii espri bu. Eee, Beni niye engelledi? Çünkü ben gerçekleri konuştum. Videolar çektim, yazılar yazdım. Her, magazin olayında ilginç olan, toplumun, önemsediği magazin olayında yaptığım gibi gündemle ilgili yine konuştum. Burada, işte, anlatıyorum YouTube'da. Instagram'da videolar paylaşıyorum 30-40 saniyelik. Çarpıcı yorumlar yapıyorum. Ne düşündüğümü söylüyorum. Köşe yazısı yazıyorum. Tabii ki ben, Hakan Sabancı milyarder diye, Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin oğlu diye Hakan Sabancı'yla ilgili onun lehine konuşacak, yazacak değilim. Gerçekleri nasıl görüyorsam, benim yorumum neyse, mesleki tecrübemle ne görüyorsam onu yazmak, onu anlatmak zorundayım. Dolayısıyla burada da ben bu ayrılıkta Hakan'ı hatalı gördüm, ve Hande Erçel'in, hüsrana uğramasını, üzüntüyle karşıladım bu ilişkiden. Bunları da söyleyince Hakan Sabancı'nın hoşuna gitmedi herhâlde ki beni sosyal medyada engellemiş. Hiç umurumda değil. Zaten, bakmıyordum ne paylaşıyor, ne ediyor diye. Hiç umurumda değil. Hiç önemli değil benim için. Ama onun için önemliymiş demek ki beni engellemek. Öylelikle beni, cezalandırdığını zannediyor kendisi. Zaten, eee, bu konuda da çok fazla daha konuşmayayım. Eee, Bu olaydan dolayı, bana yazdığınız, mesajlar için de, yorumlar için de, bu konudaki düşünceleriniz için de, çok teşekkür ederim ayrıca. Destek mesajları için de çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu da gece oturdum, bu konuda da bir yazı yazdım. Onu da yine internet sitemde bulabilirsiniz.
Hakan Sabancı'nın bu beni engellemesini orada hiç bahsetmedim de şunu söyledim. Yurt dışından bizi takip edenler bilmeyebilirler. Fakat Google'a yazarlarsa Sakıp Sabancı ismini, Sakıp Sabancı'nın kim olduğunu S-A ek S-A-K E-E-A-P Sakıp Sabancı. Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanıydı kendisi. Çok büyük bir iş adamı. Türkiye'nin en önemli 2 iş adamından biriydi. Birisi Vehbi Koç, Rahmi Koç'un babası, Koç ailesinin kurucusu, babası. Diğeri de Sakıp Ağa. Sakıp Ağa denirdi kendisine. Bütün bu Sabancı kardeşlerin, Sabancı sülalesinin, Sabancı'nın holdingin en tepesindeki isimdi ve benim dostumdu kendisi. Benim arkadaşımdı. İstanbul'da da ofisinde ziyaret ederdim kendisini. Yurt dışında da Cannes Film Festivali'ne gelirdi her sene. Ben de işim gereği Cannes'da her festivale giderdim her sene. Orada bayılırdı. Carlton Oteli'nin terasında oturalım, kahve içelim. Sakıp Ağa. Oraya gelen, festivali izlemeye gelen 4-5 Türk gazeteci, televizyoncu, Sakıp Ağa ve 1-2 film yapımcısı, Türk dost, arkadaş. Otururduk orada saatlerce sohbet ederdik. Ve Sakıp Ağa bir bir arabası vardı, antik arabası, 1952 model, sapsarı, üstü açık. Gören bir daha bakar, gören bir daha bakar. Müthiş güzel bir araba, ilginç, antika ve o arabayla o Cannes'da festival zamanında o cıvıl cıvıl kalabalıkta o Cannes ana sahilinde Festival Sarayı ile Carlton Oteli arasındaki o harika sahil yolunda kendi kullanırdı. Bilal gel agam gel gezelim derdi bana. Ben de kameramanımı alırdım. Star Televizyon'daydım o zaman. Binerdik. Hem çekim yapardık. Böyle birkaç kere hem de Cannes'ı turlardık hep beraber. Ondan sonra böyle bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Kendisiyle röportajlar yapardık orada. Yemek yerdik, dondurma yerdik, kahve içerdik. Hoş vakitler geçirirdik. Yani ben onun atasıyla arkadaştım, atasıyla dostum. Atası bana, onların atasıydı. Bugünkü kaç yaşında bu çocuk Hakan Sabancı? Benim ondan 15 yaş büyük oğlum var. Yine 14 yaş, 13 yaş büyük kızım var. Neredeyse onun yaşında torunum olacak. Torunum yakında onun yaşında olacak. Şunu söyleyeceğim. Bu çocuğun işi gücü yok. Üniversitelerde, iyi okullarda okutuyorlar yurt dışında. İşte bir meslek kazanıyor sözüm ona bunlar. Bu sadece Hakan Sabancı için söylemiyorum. Bazı zengin ailelerin çocukları böyle yetişiyor ve holdingde ona bir oda, bir masa, bir makam, yönetim kurulunda bir makam veriyorlar. Ama bugüne kadar şunu başardı, bunu yaptı, şu inovasyonu gerçekleştirdi, şunun üzerine çivi çaktı, şu başarıyı elde etti, şirketine şunu kazandırdı duydunuz mu? Duymadınız. Hep seyahatler, hep ilişkiler, aşklar, hep onunla duyuyoruz ismini. Yani keşke işiyle öne çıksa, keşke başarılarıyla öne çıksa. Sakıp Ağa gibi bir dedenin, bir amcanın, bir büyüğün, bir atanın evladı olduğunu ispat etse. Sakıp Ağa zamanında Sabancı Holding Türkiye'nin en çok vergi veren 2-3 kurumundan biriydi. Kazancı o kadar büyüktü. Şimdi Sabancı Holding zannetmiyorum o kadar büyük başarılara sahip olsun. Kendi işlerine parçalanıp gittiler. Neyse arkadaşlar, Allah herkese iyilik, güzellik versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bu arada özel üyem Dilek burada mı? Dilek Şenyurt burada mı? Özel üyem, özel abonem yok galiba. Şili ülkesinden, Şili'den, Güney Amerika'dan özel üyem Delfina Dimasio burada mı? Delfina Dimasio.
Where are you Delfina? Delfina da yok. Evet arkadaşlar, dilerseniz özel abonem, özel üye olabilirsiniz. Özel abonem, özel üyem olursanız pek çok ayrılığa sahip oluyorsunuz. Bu konudaki ayrıntı, bu konuda bilgi alabileceğiniz ayrıntı benim hesabıma girdiğiniz zaman açıklamalarda yazıyor. Nasıl üye olabileceğiniz de açıklamalarda yazıyor. Şey konusuna geçelim. Eee Evet, Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu konusuna geçelim arkadaşlar. Yapımcılar Çiçek gibi bir kıza babası yaşında adamı niye partner yaptınız diye bir video çektim ben. Ve bunu şeyde paylaştım. Bilal Özcan Official Instagram sayfamda paylaştım. Afra Saraçoğlu 27, Kenan İmirzalıoğlu 51 yaşında. Şoktayım. Her şey para mı? Baba kız yaşında partnerliği normal gibi senaryolaştırarak nereye varmaya çalışıyorsunuz? Afra kendini kullandırma, senin yüksek reytingin için yaş farkını umursamıyorlar. Dizinin ismi Abi'ymiş. Baba olsa daha iyi olurdu dizinin ismi. Baba, 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 baba diye bir video çektim. Ve Abi aile bir imtihanın kısaltılmışı. Yalı Çapkın'ın yapımcısı bu diziyi çekiyor. OGM Pictures. Afra dizide Çağla karakterine hayat veriyor. Çağla güçlü kararlı tavırları olan bir karakter. Ekim ayında ATV'de yayınlanması planlanıyor. Ee, Şöyle de söylenebilir tabii. Afra bu projeyi seçtiyse vardır bir bildiği de denilebilir ama dışarıdan görünen Afra'nın oynayabileceği pek çok isim var. Demin saydım. Yani yaşı yaşına daha uygun. Afra'yı daha çok öne çıkarabilecek ve Afra'nın üzerine kurulan bir senaryo, bir hikaye. Burada hikaye Kenan İmirzalıoğlu'nun üzerine kurulmuş. Onun için bir senaryo, bir hikaye, bir senaryo yazılmış ve ona partner aranıyor. Afra'ya teklif gidiyor. Menajeri ve en yakın kız arkadaşı Assos'a gitmişlerdi. Nesli ve Beyza hatırlıyorsunuz. Afra arkalarına su dökmüştü. Hatırlıyor musunuz o görüntüyü arabaların arkasından? Deniliyor ki Neslihan ve Beyza'nın Assos'a gitmelerinin sebebi Beyza menajeri biliyorsunuz. Bu projeyle ilgili onu ikna etmek için gitmişlerdi 2 hafta evvel. İkna olmuş ki başlıyor. Banu Kabaş, ne güzel çiçekler onlar. Neslişah, evet. Neslişah. Eee Bazı yorumlar, sizler de zaten okudunuz ama ben burada tekrar etmek istiyorum. Şoktayım, ne saçmalıyorsunuz siz? Çok büyük bir hata, her şey para değil, menajer Beyza yanlış yaptı. Ne olur bu şaka deyin. Gerek var mıydı, başka teklif yok muydu? Evet, Afra Saraçoğlu'na başka teklif yok muydu? Yoksa önemli olan sadece para mı? Bu ne ya? Resmen baba kız gibiler. Bir de işin ilginci arkadaşlar, Kenan İmirzalıoğlu yaşını gösteriyor. Hani bazı insanlar vardır da 60 yaşındadır, daha genç gösterir. 50 yaşındadır, 40 gibi durur ama Kenan İmirzalıoğlu dolu dolu 50 yaş gösteriyor. Baba kız olabilecek oyuncuları partner yapmak niye? Eee Afra ise daha çok genç. Afra yaşından da küçük gösteriyor. Bir çiçek gibi Afra. Evet. Peki bu dizinin mesajı ne olacak? Aşkta, yaşın önemi yoktur mu olacak? Aşkta yaş yoktur mu olacak? Öyle şey olabilir mi ya? Öyle şey olabilir mi ya? Ve deniliyor ki Afra Saraçoğlu keşke bu sezon dinlenmeyi tercih etseydi. Ya, o da tam istenemez ki. Afra Saraçoğlu işinde şu anda zirvede. Yalı Çapkını'nda çok büyük parladı. Hem Mert Ramazan Demir'le yaşadıkları aşkla birbirlerini çok yükselttiler, çok gündeme geldiler.
O aşkı insanlar çok benimsedi, çok sevdi. İkisinin birlikteliğini. Hem kamera önündeki uyumlarını insanlar çok sevdi ve hem ikisinin özel, durumlarını çok yakıştırdı, çok sevdi. Bazı kişiler kendinde buldu, kendini Afra'da buldu. Bazı erkekler kendini Mert Ramazan'da buldu. Bazı insanlar, olgun yaşta insanlar yaşayamadıkları gençliklerini gördüler onlarda. Kendi hayal kırıklıklarını, kendi, eee, gençliklerinde yarım kalan aşklarını gördüler onlarda ve onların aşklarının tamamlanması için dualar ettiler. Dualar ederken, onları desteklerken onlara tutuldu insanlar. Onların sevdalısı oldu bazı insanlar. Onlarla, mutlu oldular, onlarla hüzünlendiler. Gerçekten çok etkilendiler milyonlar onların beraberliğinden, ilişkisinden. Bu da onları zaten yüksek karakterli ikisi de, Mert de Afra da, eee, daha da büyüttü. Bu duygular da onları insanların gözünde, insanların kalbinde daha da büyüttü, yüceltti ve Afra Saraçoğlu da Mert Ramazan Demir de çok iyi bir konuma geldiler. Hem altları dolu dolu, oyuncu olarak sağlamlar hem de, karakterli kişiler ve, sevgi olarak da yaptıklarının karşılığını buluyorlar. Böyle bir durumdayken Afra Saraçoğlu'nun, para kazanmayı reddetmesi, ertelemesi, beklenemezdi zaten. Eee, ve önemli bir para aldığını da tahmin ediyorum bu diziden bölüm başına. Kenan İmirzalıoğlu'nun $4,5 milyon haftada aldığını duydum. Ayda $18 milyon yapar. Eee, yapımcıdan bölüm başına $4,5 milyon aldığını duydum. Afra Saraçoğlu'nun da aldığı paranın $3 milyon daha az olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar bölüm başına. Eee Esra Bilgiç olabilirdi mesela. Yani Afra Saraçoğlu, aralarında 24 yaş var şeyle, Kenan İmirzalıoğlu'yla. Esra Bilgiç olabilirdi mesela partneri Kenan İmirzalıoğlu'nun. Burcu Biricik olabilirdi. Beren Saat olabilirdi. Tuğba Büyüküstün olabilirdi. Yani yaş olarak birbirine daha yakın. Fakat burada yapımcının yaptığı bir uyanıklık var. Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisiyle demin anlattığım müthiş bir rüzgarı yakaladı. Milyonların sevgilisi, yapımcı zaten aynı yapımcı, Yalı Çapkını'nın yapımcısı. Afra Saraçoğlu'nun bu yüksek reytinginden, bu çok seviliyor olmasından faydalanmak istiyor bu dizide. Hiç umurunda değil aradaki yaş farkı. Nasıl olsa bir kalem oynatmayla senaryoyu istedikleri gibi kurgulayabiliyorlar. Ona göre bir şey yazacaklar senaryoya. O yaş farkını insanlara çok fazla göstermemek için, o yaş farkını insanlar göz önüne almasın diye istedikleri şeyleri yazacaklar senaryoya. Eee, öyle yaparak 16 reytingli, Yalı Çapkını'nı kendi, senaryoda istedikleri gibi oynadıkları için kendi düşüncelerine göre, kendi duygularına göre, kendi zevklerine göre senaryoyu istedikleri gibi kurguladıkları senaristleri 2'de 1 değiştirerek beğenmedikleri senaristleri gönderip yeni senarist kaç tane senarist yazdı Yalı Çapkını? Kaç senarist gönderildi? Kaç senarist işe alındı? Diziyi 16 reytingli diziyi 1 reytinglere düşürmediler mi? Berbat etmediler mi? Bu senaryoyu değiştirme. Yani, yapımcı istediği gibi müdahale edebilir senaryoya. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun buradaki ilişkisini şirin göstermek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğen sayısı beğen sayısını biraz desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Tarçı Bey gel. Gel Tarçı Bey. Gel.
Evet, Onur ve Ümran, Martin. Martin şu bir gerçek, Abi dizisi Afra sayesinde reyting. Zaten, Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun süredir, 7-8 senedir dizi çekmemesi, Kenan İmirzalıoğlu'nun seyircisine bir özlem doğurdu. Yani Kenan İmirzalıoğlu çok iyi bir oyuncu. Bir de yanlış anlaşılmasın, benim Kenan İmirzalıoğlu'yla bir alıp veremediğim yok. Kenan İmirzalıoğlu'nu ben takdir ediyorum. Oyuncu olarak da çok iyi bir oyuncu. İnsan olarak da çok iyi bir insan. Ve iyi bir aile babası. Eşini Sinem Kobal'ı da takdir ediyorum. Onlar çok iyi bir karı koca, iyi bir ilişkileri var. Kenan'ın kariyerini de destekliyorum. Meslekteki çabalarını, yaptıklarını da takdir ediyorum Kenan İmirzalıoğlu'nun. Benim, anlattığım Kenan'la hiçbir ilgisi yok. Onun şahsıyla hiçbir ilgisi yok. Yani, Afra Saraçoğlu'nun, yaşı yaşına uygun, davul bile dengi dengine çalardı arkadaşlar. Yani, bizim bir de gelenek göreneklerimiz, örf adetlerimiz var. Bir de bizim, şöyle bir şey var, rol model Afra Saraçoğlu ve genç kızlara örnek bir insan. Eee, şimdi, annesi kızına, "Ya, o kızım tamam, adam çok zengin ve sana ilgi gösteriyor. Filanca doktor atıyorum ya da filanca şirket sahibi. Ama kızım senden 25 yaş büyük. Yani baban duysa keser seni de beni de. Kızım, yani sakın adamın, yemek teklifine cevap verme. Çıkma adamla." diyor annesi kızına mesela. Ama anne, görmedin mi dizide Kenan İmirzalıoğlu'yla Afra Saraçoğlu'nu? Afra Saraçoğlu'yla Kenan'ın arasında 24 yaş var. Karakterler birbirleriyle çıkıyorlar ama anne orada. Birbirlerini sevdiler bile. Görmedin mi anne? Onlar yapıyor. Ben yapınca mı suç oluyor yani? Yani rol modeller örnek olurlar topluma. Rol modeller, eee, genç kızlar, eee çok sevdiği, çok beğendiği, peşinden gittiği oyuncunun, peşinden gittiği şarkıcının yaptıklarını kendisi de yapmak ister. O hakkı kendisinde görür. Hele ki böyle ikilemde kaldığı zaman. Yani çok ister, bir şeyi alıp sahip olmak ama onu almak oradan, aslında yasaktır. Fakat, sevdiği insan, sevdiği model bir filmde onu oradan alıp sahip olduysa, "O aldı, ben de alayım." Ben de alayım onu. Yasak elmayı o ısırdı. Ona bir şey olmadı. O çok ünlü. Ben de ısırayım yasak elmayı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla, eee, oyuncu her role girebilmeli. Ben oyuncuysam her rolü kabul edip oynamalıyım derler ya bazıları. Ama burada topluma karşı, sorumluluklar devreye girdiği zaman bu mottoyu, bu kaideyi esnetmek lazım. Oyuncu her rolü oynayabilmeli, oynamalı, kabul etmeli ama topluma, genç kızlara kötü örnek olacaksa, şu rolde oynamamalı, bu rolde oynamamalı. Çünkü milyonlarca genç kız ondan etkilenecektir. Bak, gördün mü 25 yaş büyük adamla aşk yaşadı. Demek ki benim de karşıma öyle birisi çıkarsa, bir zaman ben de bunu yaşayabilirim, yapabilirim. Benim bildiğim Afra Saraçoğlu ilkelidir, prensiplidir, düşüncelidir, ve topluma değer verir, hayranlarını sever ve bilinçli bir insandır. Ancak ekibinin ona baskı uyguladığını düşünüyorum ben. Yani birlikte çalıştığı insanlar da, Afra Saraçoğlu'nun bu, eee projesinden para kazanacaklar. Örneğin menajeri büyük para kazanacak buradan. Oyna Afra. Karşındaki insan Kenan İmirzalıoğlu. Dev bir oyuncu. Hakikaten öyle. Dev bir oyuncu Kenan İmirzalıoğlu. Çok başarılı. 7 sene sonra yeniden dizilere dönüyor ve seninle dönmek istiyor Afra. Yani bu senin için çok güzel bir şey. Bir onur, bir şans. Buna hayır deme Afra.
Şimdi etrafında sözünü dinleyeceği birkaç kişi böyle konuşursa Afra Saraçoğlu da elbet etkilenir ve para da önemli. Onun için dedim, yazımda yazdım. Afra Saraçoğlu acaba bölüm başı ne kadar para aldı burada? Peki para için böyle bir gururlanacağız diye, onurlanacağız diye prensipleri, bazı kurallarımızı esnetmek mi lazım? İyi düşünmek lazım bunu. İyi düşünün ve yorumlarda lütfen cevap verin. Ben de izleyeceğim. Bak diyor ki ben izleyeceğim. Benim için her hafta Afra'yı televizyonda izlemektir. Sakine öyle diyor. Sakine. Sekine mi? Sekine Rustemova. Ben de izleyeceğim. Elbette izleyeceğim ve ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Tamam bunu böyle söylüyorum ama birbirine karıştırmayın. Afra Saraçoğlu'nun burada kendisine biçilen rolü en iyi şekilde canlandıracağına inanıyorum ve onu izlemeye doyamayacağız bu dizide. Buna inanıyorum, gönülden inanıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Afra Saraçoğlu'nu bu dizide izlemeye doyamayacağız. Her gün o yayın günü, o dizinin yayın gününü her hafta iple çekeceğiz. Hele bir de uyumlu oynarlarsa, bir uyum tuttururlarsa başroller ve diğer yan roller tadından yenmez. Harika bir şey olur. Ama burada o aradaki yaş farkının normalmiş gibi gösterilecek olması ki öyle geliyor insanın aklına, normalleştirilmesi bu biraz olmadı yani. Tepki gösterenler de bu yüzden gösteriyorlar. Beğen sayısı az. Peki, lütfen beğen yapın arkadaşlar ve lütfen abone olmayanlar abone olsunlar, olur mu? Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yarın yayında yine bir arada olacağız. Yarın saat 18'de canlı yayında yine bir arada olacağız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.